Hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün size kaldığımız muhafazakar villayı tanıtmak istiyorum. Evet, şimdi hemen burada giriş kapısı var ve girer girmez de görünen böyle bir salon var. Biraz da fiyatlardan bahsetmek istiyorum size. Biz hangi siteden kiraladık? Villam'dan kiraladık. Öldeniz'de buraya 5 kilometre mesafede ama 20-25 dakika sürüyor aşağı kadar inmeniz. Orada hem gezebileceğiniz yerler var, hem plaj var. Aynı zamanda da market var, mesela A101 var. Biz full A101'den alışveriş. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün size kaldığımız muhafazakar villayı tanıtmak istiyorum. İlk önce böyle girişten göstermek istedim. Çünkü park alanını falan her şeyini görün istiyorum. Arkaya da gösterebilir misiniz? Şu bahçe kapısından. Burası bizim bahçe giriş kapımız. Buradan şu diğer villaya kadar bize ait. Yani burayı kiralayan kişiye ait oluyor. Arabayı park etmek için böyle bu kadar bir alanımız oluyor. Bayağı alan var. Ama şöyle bir detay da vermem gerekiyor. Buraya arabasız gelemezsiniz. Yani eğer yurt dışından geliyorsanız mutlaka bir araba kiralamanız gerekiyor. Öyle yani. Şimdi villanın şu küçük bahçesini göstereceğim. İçeriye girelim. Bir böyle dış tabii giriş kapısı var. Kapatalım, gösterelim. Aynen. Nasıl gözüküyor. Bu küçük bahçeye girmek için olan kapı. Sonrasında da hemen burada evin giriş kapısı ve yanında da çöp var. Burada da böyle küçük bir bahçesi var. Sonra dönüyorum sağ tarafa. Burada da yine küçük bir bahçe var. Şöyle şuraya da göstereyim size. Hemen buradan yanındaki villa var. Ama arada paravan var, gördüğünüz gibi. Gözükmüyorsunuz. Gözüken tarafları şurada bahçeye geçtiğimde size göstereceğim. Şimdi şurada bir cam var. Küçük ama bu mutfak için. Yani yeterli oluyor bunlar. Açtığınız zaman yemek kokusunu direkt dışarıya alıyor. Ve evin içine girebiliriz artık. Evet, buyurun. Ev 1+1 bir ev. Evet, şimdi hemen burada giriş kapısı var ve girer girmez de görünen böyle bir salon var. Televizyon var. Aynı zamanda işte burada oynamanız için tavla koymuşlar. Kart oyunu var. Mumlar da bırakmışlar. Bir de bunu çalıştırabilir misiniz? Evet. Böyle çok güzel yapmışlar bunu. Evet, bir de televizyonu açınca arkasında bak farklı renkleri Evet, renkleri değiştirip ışıklar falan da açabiliyorsunuz. Evet, televizyon böyleydi. Hemen sağa dönünce böyle bir tane tekli koltuk var. Şurada bir cam var ama güneş içeriye girmesin diye biz kapatıyoruz. Böyle tüller var, perde. Çok güzel, yani bilmiyorum, basit ama modern olmuş bence tasarımı evin. Ama yine güneş girmesin diye burayı kapattık. Buraya da böyle çiçek koymayı tercih etmişler. Evin içerisinde aynı zamanda ütü ve ütü masası da var. Ve namaz kılabilmeniz için seccade ve tesbih de var. Ve mutfakta salonla birlikte. Amerikan mutfak yapmayı tercih etmişler burada. Mutfakta da ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var. Sadece size tavsiyem böyle küçük ben bir hafta kalacağım için bana yeterli diye şey aldım. Çamaşır deterjanı ve bir tane de böyle bulaşık deterjanı, bir de el yıkama deterjanı alabilirsiniz. Şunu yeni koymuşlardı ama sünger kullanılmıştı, o yüzden ben onu attım.
kendime yeni süngerler aldım. Sarı bez. İşte ne bileyim, yiyeceklerinizi eğer böyle bir villa kiralamayı düşünüyorsanız kendiniz yapıyorsunuz. Ama her şey var yani, çay makinesi var. Ondan sonra kahve makinesi var. Ocak tüplü ama fark etmez. Dolap içlerini de göstereyim. Böyle aklınıza gelebilecek, ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi koymuşlar. Ve biz geldiğimizde ilk dikkat ettiğimiz şey temizlikti. Buradan sorumlu olan abla çok güzel temizlemişti evi. Böyle işte, fırın da var. Yani eğer böyle pizza falan yapayım derseniz yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim, normal yemek de pişirebilirsiniz. Çamaşır makinesi var. Bulaşık makinesi var. Burada da bir buzdolabı var. Salon böyle. Her şeyle. Bulaşık deterjanı ve el yıkama sabunu vardı aslında biraz. Evet, ama biz yine de alıp kendimizinkini kullanmak istedik. Ve en önemli detay ise klima var. Hem salonda hem de yatak odasına klimayı koymuşlar. Ve çok önemli, çünkü gerçekten eğer gün içinde klimayı açmazsanız haşlanırsınız, öyle söyleyeyim. Bir de buradan bahçeye çıkılıyor. Yani hem buradan hem de yatak odasından çıkılıyor. Sürgülü kapılar var. Evet, sürgülü kapı koymuşlar. Hemen böyle çıktıktan sonra sağ tarafta şezlong var ve şemsiyeniz var. Ve burada da havuzumuz. Sanırım havuz 3,5'a 7. Ve sonrasında da bahçeyi göstermeye geçiyorum. En son yatak odasına da şuradan gireriz. Burada da kahvaltı için, yani gündüz serin oluyor burası 1'e kadar. Birden sonra güneş bu tarafa dönüyor. Birden sonra burada oturamazsınız. Şurada çardakta oturmak gerekiyor. Burada işte yemek yiyebileceğiniz 2 kişilik bir masa var. Zaten bu villa 2 kişilik bir villa. Şuraya da sallanan bir sandalye koymuşlar. Sallanan sandalye değil de bunun adını unuttum. Burada aynı zamanda ihtiyaç duyabilirsiniz diye çamaşır teli var. Bahçeyi temizleyebilirsiniz. Mesela balkonu, böyle küçük süpürgeler falan da koymuşlar. En son şu dış kısmı falan gezelim bence. Şimdi yatak odasına giriyorum. Evet, şimdi yatak odasını size göstereyim. Böyle bir tane çift kişilik yatak var ve yatağın hemen üzerinde bir klima var. Burada gardırop koymamışlar. Onun yerine hemen gösteriyorum size. Böyle bir şey var burada. Kıyafet askılığı var. Yani 2 tane rafı var. Bir de böyle işte şuraya asabilirsiniz. Başuçlarına da birer tane komodin koymuşlar. Duş hemen burada. Açık bir duş. Hemen onun yanında da şurada tuvalet var. Lavaboyu da şu köşeye koymayı tercih etmişler. Mesela ihtiyaç duyabilirsiniz diye de çamaşır, kirli çamaşır sepeti ve şöyle asmak için mandalar vesaire, bu tarz ıvır zıvır da var. Tuvalette şöyle küçük bir tuvalet. Böyle, ve tuvalete de paspas koymuşlar. Yine kendiniz temizlik yapmak isterseniz bunları kullanabilirsiniz diye. Bir tane de burada boy aynası var. Boy aynasının hemen arkasında da şöyle bir tane Arnica'nın var, elektrikli süpürge. Bunu geldiğimizden beri neredeyse her gün açıyoruz. Çünkü yemek yedikten sonra kırıntı vesaire oluyor. Onları falan süpürmek için. Öyle. Şimdi bahçeye çıkalım. Biraz daha bahçeyi görelim. Bahçe tariflerini izleyeceğim. Böyle bir çardak var. Çok güzel oluyor. Akşamları biz full buradayız. Çayımızı demliyoruz ve şurada priz var. Küçük bir tane sehpa var. Onu getirip çay üzerine koyuyoruz. Evet. Ve mesela barbekü yapabilirsiniz. Hemen şurada bakın. Böyle bir şey var, barbekü var. Aynı zamanda deniz manzaralı, fakat
Sisten dolayı deniz gözükmüyor. Ama denize çok uzak değiliz. Evet, villa bu şekildeydi. Biraz da fiyatlardan bahsetmek istiyorum size. Biz hangi siteden kiraladık? Villam'dan kiraladık. Aslında böyle biraz şikayetlerden baktığımız zaman diğer firmalar karalanmıştı. Ve ben böyle ne bileyim girdiğimde kirli bir evle karşılaşmak istemediğim için de şey istedim. Şikayet olmayan bir siteden alışveriş yapmak istedim. Yani villayı tutmak istedim. Sonrasında da villam karşımıza çıktı. Biz 2 kişilik bir villa istiyorduk. Böyle daha büyük bir villaya ihtiyacımız yoktu. Sonrasında araştırırken aynı zamanda da muhafazakar olmasını istediğimiz için bu villa karşımıza çıktı. Böyle ne zaman tutsak konuşuyorduk siteden de. Ama bir türlü günün sonunda kiralamamıştık. Bu villayı görür görmez hemen kiraladık. Bu villamın da şey vardı, böyle devletten bir tane sertifikası varmış. Evet, zaten villayı kiralarken özellikle ona bakmanız gerekiyor. Onu detaylı olarak söyleyemeyeceğim çünkü unutmuşum. TÜRSAP mıydı? Olabilir, ben de hiç bilmiyorum vallahi. Evet, neyse vergi numaraları falan var. Onlara bakmamız gerekiyor. Biz de öyle araştırıp da bulduk. Villanın günlük kiralık fiyatı 4500 lira. Ama bu Ağustos ayı için geçerli. Yani Ağustos-Eylül ayları için geçerli olan fiyatı. Ve çok da detay veremeyeceğim. Çünkü ben sadece kendi ayıma odaklanıp bakmıştım. İşte biz günlük 4500 lira ödedik. Pazartesi günü saat 4'te giriş vardı. Ne zaman çıkıyoruz? Bugün günlerden Perşembe, bugün 4. günümüz. Cuma günü sabah en geç 10'a kadar çıkmamız gerekiyormuş. Çünkü bizden sonra girecek olan kişiler için temizlik yapılacak. Biz toplamda villaya 18.000 lira ödedik. Artı 1000 lira hasar depozitosu ve 750 lira da biz çıktıktan sonrası için temizlik parası ödedik. Öyle. Yani villanın fiyatları da bu şekildeydi. Başka baktığımız villalarda böyle minimum 35-40 bin lira civarındaydı, değil mi? Yani daha düşük fiyatta yoktu. O yüzden burası bize çok ucuz geldi. Zaten Sapanca'da baktığımız zaman 8-9 bin liradan aşağı çok zor böyle havuzlu bungalov bulmak. Bence fiyatlar iyi. Sakarya ile kıyasladığım zaman, özellikle Sapanca ile kıyasladığım zaman. Çünkü Muğla Fethiye'desiniz. Kelebekler Vadisi hemen altınızda. Aynı zamanda Ölüdeniz'e sadece 5 kilometre uzaklıktasınız. Sadece gidişiniz biraz uzun sürüyor çünkü 10 ya da sanırım 15 dakika mı sürüyor? Yok, 15-20 dakika sürüyor yani. Toprak yol sadece. Toprak yol. Toprak yoldan böyle bir 5-10 dakika falan sürüyor yani. Daha varsa daha hızlı gidersiniz değil, ama en fazla 5 dakika. En fazla 5 dakika. 5 dakikaymış yani 5 dakikalık bir toprak yoldan geçiyorsunuz. Ondan sonrasında da işte normal asfalt yoldan Fethiye'ye inebilirsiniz. Ölüdeniz'e gidebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Biz dün Kıdrak plajına gittik. Onun da fiyatlarını söylemek istiyorum mesela. Girişte kişi başı 23 liraydı. Bunu da hatta orada çekmiştim. Burada bir yere falan koyarım fiyatları. Yaya giriş 23, arabayla 70 liraydı. Ondan sonrasında da şezlong kiralıyorsunuz. Şezlonglarda 2 şezlong, 1 şemsiye 260 liraydı. Bir de biz bir kola, 2 su ve bir tane de ice tea aldık. Ona da 160 lira ödedik. Yani bakıldığı zaman fiyatlar belki burası için normal ama isterseniz şezlong kiralamayıp kendiniz işte şemsiyenizle beraber de gidebilirsiniz. Hani orada sorun etmiyorlar. Ama çok derin. Hani girer girmez direkt derinleşiyor. Benim için hiç ideal değil ama Enis çok beğendi. Suyu çok güzelmiş. Öyle. Biz daha çok denizdense burada havuzu kullanmayı tercih ettik. Sizin tercihleriniz nasıl olursa ona göre kendinize bir yol çizebilirsiniz. Aynı zamanda Babadağ'dan, Babalı mı Babadağ mı? Babadağ. Aynı zamanda da Babadağ'dan teleferikle Babadağ çıkıyorsunuz. Sonrasında da paraşütle atlıyorsunuz. Aşağıya hangi plaja iniyorlardı? Belçikız. Sonrasında da Belçikız plajına iniyorsunuz. Ve bir sürü güzel turlar da var. Eğer tur yapmak isterseniz mesela Kelebekler Vadisi'ne biz yukarıdan baktık. Hemen aşağıda dediğime bakmayın. Oraya sadece vapurla gidebiliyorsunuz. Vapurlarda sabah 10'dan akşam 9'a kadarmış. Sanırım öğrendiğimize göre. Fiyatları da 600 ila 800'dü benim baktıklarım. Tabii daha çok böyle gezdiren, daha çok duran bir tura katılırsanız fiyatlar değişkenlik gösterebilir.
Benim tecrübelerim bu kadardı. Aktarabilecek başka bir şeyim var mı düşünüyorum. Bizim villaya yakın 1 kilometre mesafede bir tane market var. Bir önceki alışveriş videosunda da zaten bundan bahsetmiştim. Ama çok böyle kısıtlı şeyler alabilirsiniz. Yani mangal kömürü, mangallık et. Ondan sonra başka ne vardı? İçecek, meşrubat, ekmek. Bunlar var. Aslında ihtiyacı olan her şey var ama hem de getiriyorlarmış ama biz fiyatlarını falan bilmiyoruz yani. Evet. Meşrubat falan da varmış. Ay, ödümü kopardım kedi sandım. Şu anda çok yoruldu çünkü onu tripod olarak kullanıyorum. Neyse, Ölüdeniz'de buraya 5 kilometre mesafede ama 20-25 dakika sürüyor aşağı kadar inmeniz. Orada hem gezebileceğiniz yerler var, hem plaj var. Aynı zamanda da market var, mesela A101 var. Biz full A101'den alışveriş yaptık ve toplam buraya geldiğimizden beri sanırım sadece 2600 lira masraf yapmışızdır A101'den. Onun dışında aldığımız işte bir tek böyle büyük simit ve deniz yatağı vardı. Onlar da 95 santim olanlar 300 lira, deniz yatakları 150 liraydı normal yerde. Ama A101'de de böyle küçük işte kolluk vesaire bulabilirsiniz. Ayrıca çok ucuz, 30-35 lira civarındaydı. Öyle yani, fiyatlar da böyle bildiğim. İlk gün dışarıda yemek yedik. Biz çipura yedik değil mi Enes? Hı hı. Evet, çipura yemiştik ve 2 kola 680 lira ödedik. Bu akşam da dışarıda yiyeceğiz. Ne yiyeceğimize henüz karar vermedik ama farklı bir restoranı denemeyi tercih ediyoruz. Yani böyle bir şey düşünüyoruz. Aynı yer olmasın diye. Öyle, bu akşam gittiğimde de öğrenirim fiyatları. Belki açıklama kısmına da eklerim. Benim bildiklerim bu kadar. Tecrübelerim de bu kadar. Tavsiye eder miyim? Çok tavsiye ederim. Gerçekten biz burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Hatta hiç gitmek istemiyoruz. Eğer uçak biletimiz olmasaydı sanırım tatil süremizi biraz daha uzatırdık. Bu şekilde. Biz çok beğendik, çok memnun kaldık. Eğer buraya gelmek isterseniz muhafazakarlık konusunda okeyim. Sadece şu an bulunduğum yerde dışarıda birisi olursa beni görebilir. Havuzda da çok köşe kısımlara geçerseniz gözükebilirsiniz. Bunun dışında memnunum yani. Baş açık bir şekilde dışarıda oturabiliyorum. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü tatilde sıcakta özellikle tesettürle durmak istemiyordum. Bu yüzden böyle bir villa tercihinde bulunmuştum. Yoksa ben de otelde rahat etmek isterdim. Böyle söyleyeceklerim. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve lütfen küçük de olsa bir yorum atarak bana destek olmayı ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.